Merhaba. Piyasada bulunan bazı profesyoneller hiçbir indikatör kullanmadan sadece fiyatlara bakarak alım satım yapıyorlar. Ve çok da başarılı oluyorlar. Örneğin hiç MACD kullanmak, işte yok RSI, yok işte hareketli ortalamalar. Hiçbirini kullanmadan sadece çıplak fiyat hareketleriyle alım satım yapıyorlar ve çok başarılı oluyorlar ve inanılmaz da karlar elde ediyorlar. Peki bu işi nasıl yapıyorlar? Gelin şimdi bunu bir aralayalım. Nasıl yaptıklarını bulalım. Biz de bu şekilde işlemlere girebilir miyiz bir bakalım. Siz de bu videomu seyrettikten sonra hiçbir indikatör kullanmadan profesyonel alım satımcılar gibi sadece fiyatlara bakarak karlı, size para kazandıracak alım satım kararları verebileceksiniz. Videomuzun ayrıntılarına geçmeden önce kanalıma yeni misafir olmuşsanız, yani yeni görmüşseniz, aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklarsanız bundan sonra gelecek ve fiyatların size çalıştığı videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hadi şimdi eğitimimize başlayalım. Öncelikle eğer ki sadece fiyat hareketleriyle, yani price action, sadece fiyat hareketiyle alım satım yapacaksak mutlaka bir oyun planına sahip olmamız lazım. Şöyle düşünün, örneğin bir giyim dükkanı açacağız, elbise satacağız vesaire. Bunun için ilk başta bir dükkan tutulduktan sonra içinin dizaynını yapması için bir iç mimara ihtiyacımız var. Yani bize bir plan çıkarması gerek. Yani işte vitrin burada olacak, işte kasa burada olacak, işte raflar burada olacak, işte masalar burada olacak vesaire vesaire. Bu bizim bir taslağımız olması gerekir ki biz e, dükkanımızı buna göre inşa edelim. Buna göre dizayn edelim ve buna göre satıma başlayalım. Bu da ne demek oluyor? Dükkanın içine gelecek müşterilerimize bizden memnun olmalarını sağlıyor. Yani bizden kötü bir dükkana girmek istemeyecekler. İyi bir dükkan olduktan sonra bakacaklar ve memnun kalacaklar ve daha çok bizi ziyaret edecekler. Bu da aynı piyasalarda alım satım yapmaya benziyor. Yani şöyle diyelim, eğer ki alım satım kararı verdiğimiz bir piyasada indikatör kullanmıyorsak mutlaka o oyun planının yanımızda bulunması lazım. Bizim de piyasada çıplak fiyat hareketiyle işlem yapacaksak, yani indikatör kullanmayacağız, trend yani hareketli ortalama vesaire hiçbir şey kullanmayacaksak bu oyun planında 4 aşaması olması lazım. Çıplak gözle görebileceğimiz piyasa, birincisi ya yükseliş trendindedir, ikincisi ya düşüş trendindedir, üçüncüsü birikim trendindedir. Yani düştükten sonra birikim trendine girmiştir. Yani birikim oluyordur. Veya dördüncü son olarak da işte yükseliş trendinden sonra dağıtım aşaması gelmiştir. Yani piyasaya mal dağıtılıyordur o sırada. Gelin şimdi bunu chart, yani grafikte bir bakalım. Nasıl işleme gireceğimizi bir görelim. Örneğin eğer ki piyasa bu şekilde tepeler bir önceki tepenin üstünde gerçekleşiyorsa, dipler de bir önceki dibin üstünde gerçekleşiyorsa biz birinci aşama diyoruz buna. Bu yükselen bir piyasa. Piyasa geldi, daha sonra burada yataya bağladı. Yani şöyle destek direnç çizgisi çizersek yatay piyasa. Yani burası dağıtım aşaması. Yani eğer ki piyasa bu şekilde yükselen bir trend içinde geliyorsa ve yataya bağladıysa burada, yani burada mal dağıtılıyordur ve bu piyasa buradan ya aşağı dönecek, üçüncü aşama başlayacak, düşüş trendi, veya tekrar yukarı kıracak, yükseliş trendi devam edecek. Bu dağıtım aşamasından sonra tekrar aşağı doğru bir düşüş trendi, üçüncü trendimiz, yani bu üçüncü aşamamız. Eğer ki fiyat hareketleriyle işlem yapacaksak üçüncü taslağımız bu. Buradaki de tepe bir öncekinin altında, dip bir öncekinin altında. Yani burada da kesinlikle alım yapmayacağız, satım yapacağız. Düşüş trendinin sonunda tekrar fiyat yataya bağladığı zaman, düşüş trendi yataya bağlıyor. Yataya bağladığı zaman burası da birikim aşaması. Yani burada bu kağıda yani artık düşmüş. Mezara dönmüş. Yani yatırımcı kalmamış. Herkes kaçmış. Piyasayı bırakmış, bu piyasayı. Ama burada tekrar toparlanmaya çalışan bir piyasa. Yani birikim yapıyor. Yani burada piyasaya yaklaşacağız. Tekrar bizim yükseliş trendine, yani ilk aşamaya geçmesini kollayacağız. Peki bunu örneklerle bir pekiştirelim.
Evet, ben gene TradingView'u kullanacağım. Bundan sonraki videomda da MetaTrader kullanacağım. Orada göstereceğim. Yani bayağıdır bir video TradingView kullanıyoruz. Şimdi MetaTrader'a geçelim. Hani ondan sonra bir de aracı kurumların bize verdiği bazı programlar var. Onların üstünde de birkaç bir şey yapalım. Değişiklik olsun. Şimdi bunları silelim. Hareketli ortalamalarımız var gene bunun üstünde. Atalım bunları. Diyelim ki Akbank'ta bir oyun planı lazım ve hiçbir indikatör kullanmadan alım satım yapacağız. Şimdi şöyle bir piyasada şurayı görüyorsunuz. Şöyle çizelim. Piyasa dip, tepe, dip, tepe, dip, tepe yaptıktan sonra tekrar dönüşe geçiyor. Yani şu dibin altına kırmaya başlıyor. Biz burada zaten şurada malın dağıtıldığını görüyoruz yani. Burada belli. Çünkü neden? Bu dibin altında. Yani artık düşüş trendi başlıyor. Yani bu piyasa buradan itibaren aşağı düşebilir. Biz peki bu piyasada ne yapmamız gerekiyor? Sadece ve sadece bize piyasa satış fırsatı verdiği zaman satış yapmamız gerekiyor. Eğer ki bu piyasada alım yaparsak devamlı zarar edeceğiz. Hemen devam edelim bununla. Şöyle. Bir dakika, şunu resetleyelim. Piyasa düştü. Devam ediyoruz. Piyasa buradan tepe yaptı. Çıktı. İkinci tepesi. Artık şimdiki dibimiz yani bir önceki dibin altında. Bu demek oluyor ki düşüyoruz. Artık düşüş trendiyiz. İniyor, iniyor, iniyor. Devam edelim. Burada tekrar hiç görmüyormuş gibi. Tekrar çıkıyor, tekrar iniyor. Bu bize diyor ki hala iniyor. Bakalım inecek mi aşağı? Eğer ki buradaki dibimizin altına düşerse bu iniş trendi devam ediyor. Gene satış yapmaya devam edeceğiz. Yani nasıl satış yapacağız peki? Buralarda şöyle gösterecek olursam, eğer ki bu piyasa buradan kırdıktan sonra biz sadece ve sadece hiçbir indikatör kullanmadan destek ve direnç noktalarımızı çizerek satış yapabiliriz. Çünkü burayı kırdıktan sonra aşağı, mesela şurası da olabilir. Eğer ki fiyat burayı kırarsa tekrar yukarı çıktığında biz bir önceki destek direnç olduğu için, yani hep öyle olur. Yani bu şekilde, yani genellikle böyle olur. Buradan satım yapabiliriz aşağı doğru. Tekrar geleceğiz. Burası bizim ikinci destek noktamız burası. Fiyat buradan da aşağı kırıyor. Tekrar yukarı çıkarsa, bize tekrar bir fırsat verirse eski destek noktamız bize direnç olabilir. Buradan tekrar aşağı satış yapabiliriz. Tekrar buradan satışa girebiliriz aşağı için. Tekrar böyle şurayı da çizecek olursak, bir önceki dip burası olduğu için fiyat bize tekrar bir fırsat verirse, buralardan yukarı dönerse buralarda bir satış daha yapabiliriz. Çünkü neden? Piyasa düşüyor. Evet, buradan bir satış daha yapıp bu piyasayı yakalayabiliriz. Peki şimdi fiyat ne oluyor? Böyle devam edecek olursak hala düşüyor. Buradan tekrar düşmüş. Bakın buraya gelmiş. Buradaki dip birazcık buralarında bir satış daha yemiş. Tekrar iniyor fiyat aşağı doğru. Tekrar bir satış yiyor. Gene aynı şekilde şunları silelim. İşte şurası bizim bir önceki dibimiz. Burayı çizersek buraya, fiyat tekrar bize bir satış imkanı verirse buradan tekrar satacağız. Çünkü trend aşağı doğru. Devam ediyoruz. Evet, burada sanki değişiyor gibi. Şunları silelim. Tepe, dip, tepe, dip, tepe, dip olur mu? Devam edelim. Fiyatı seyrediyoruz şu anda. Biz işleme girmiyoruz. Gireceksek zaten burada satacağız. Yani burada satarız. Fiyat aşağı düşmez. Burada stop oluruz. Peki şimdi ne yapacağız? Ya burası ne diye soracak olursak, ya burası direkt tekrar yükseliş trendine geçiyor. Çünkü burada dipten sonra bir tepe, bir dip, bir tepe. Bu tepe bu tepenin üstünde. Yani biz burada alım yapmamız gerekiyor. Yani ya burada birikim olacak ya alım yapacağız. Bakıyoruz, eğer bir önceki bir önceki tepemiz gene bize destek olabilir. Burada alım yapıp yukarıya oynayabiliriz bu piyasada. Tekrar çıkıyor. Bakıyoruz tekrar. Şimdi evet, burası bize şu bölge. Bundan sonra fiyatın burada birikim yaptığını söylüyor. Neden? Fiyat düştü, 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 düştü. Daha sonra buralarda artık toplanmaya çalışıyor.
birikim yapıyor. Alıcı gelmesini bekliyor. Artık piyasa öyle bir öldü ki. Yani bu piyasa mezarlık oldu. Kimse gelmiyor. Belli. Burada kalmış. Demek ki o zaman bu bölge bizim birikim olan bölge. Yani bu bölgeden yukarı kırma ihtimali var. Piyasayı gözlüyoruz şimdi. Evet, bundan sonra şurada gördüğümüz gibi şuradaki işte omuz, baş, omuz. Burayı geçtikten sonra piyasayı işleme girebiliriz. Hiçbir indikatör kullanmıyoruz gene. Sadece destek ve dibe bakıyoruz. Burası tepe, burası dip, burası tepe. Buraya gelirse buralara bir yere bir önceki destek. Gene işleme girebiliriz. Yani nereye ama? Sadece ve sadece alım yapabiliriz. Satış yapmayacağız. Çünkü artık piyasa yukarı döndü. Örneğin yani şöyle bir piyasada neymiş bu? Arçelik. Şöyle bir piyasada mutlaka ve mutlaka satım yapacağız. Neden? Çünkü piyasa düşüyor. Biz burada alamayız. Hiçbir önceki tepe bir öncekinin üstüne çıkmıyor. Düşmeye devam ediyor. Hatta buraya düşüyor, düşüyor, düşüyor. Ve burada şu bölgede bir önceki dip bir öncekinin üstünde olacak mı olmayacak mı seyrediyoruz piyasayı ama gene olmuyor. Gene aşağı düşmeye devam ediyor. Gene düşüyor, gene düşüyor burada. Seyrediyoruz. Seyrediyoruz. İşleme girmiyoruz. Bekliyoruz veya açığa satabiliyorsak yani shortlayabiliyorsak bu piyasayı yani bu Arçelik değil de işte parite olur ne bileyim işte veya işte vadeli işlemler yapıyorsunuzdur BIST 30'da satabilirsiniz, shortlayabilirsiniz bunları. Yani devam ediyor piyasa, devam ediyor. Evet, burada sanki bir birikim olacak gibi duruyor. Neden? Çünkü buradaki tepe, buradaki dip, buradaki tepe, buradaki dip. Yalnız artık bu piyasa yavaş yavaş birikim aşamasına geçip tekrar yükseliş trendine girebilir. Bunu biz takip etmemiz gerekiyor artık. Şunları silelim. Tekrar devam ediyoruz. Tekrar kırdı. Tekrar birikim olmadı. Tekrar kırdı ve tekrar devam ediyor aşağıya. Çünkü neden? Görüyoruz artık piyasayı tekrar baktık. Tekrar iniyor. Tekrar bakıyoruz hala. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet, burada şu bölgede tepe, dip, tepe, dip. Bu dip bir önceki dibin üstünde. Yani demek oluyor ki piyasa artık şu bölgeden sonra bu bölge işte birikim aşaması olabilir. Bundan sonra alıma geçebiliriz. Biz de burada işlem kollayacağız bundan sonra. İşte şunu bir silelim şöyle. Piyasa eğer ki benim çizdiğim buradaki şu bölgedeki en son tepeyi kırdığı için dönüşte burada işleme girebilirim. Hiçbir indikatör vesaire kullanmadan burada girebilirim. Stop olduk. Gene sorun yok. Devam ediyoruz. Tekrar geldi ve kırdı gitti. Şimdi artık benim bu tepe noktasından bir sonraki dönüşte bana destek olacağı için şuraya bu bölgelere bir yere alım verebilirim. Tekrar burada alım verip bu piyasayı bir kere stop oldum ama burada ben eğer ki bu stopta nerede stop olmuştum? Şurada stop olduk. Burada dönüşte şurada alım yaptık. Burada stop olduk. Tekrar bekledik piyasayı. Piyasa çıktıktan sonra burada eğer ki ben 1 lira kaybetmişsem şurada girdiğim yani şöyle daha rahat göstereceğim. Şu tepeyi kırdıktan sonra bu tepeyi kırdıktan sonra dönüşte burası bizim direncimiz destek olacaktır. Ben tekrar burada işleme gireceğim. Sorun yok. Gireceğiz. Eğer ben bir önce 1 lira kaybetmişsem zaten burada işte 2, 2,5, 3'e oynarım yani. Bu bölgede eğer ki 1 lira riske atıyorsam tekrar bu bölge 3'e. Burada 1 lira kaybettim. Burada 2,5, 3'lerde 2 lira kazandım diyelim. Yani sermayenizden ne kadar kullanacaksanız. Diyelim ki ben burada 10 bin lira para kaybettiysem burada 25 bin lira kazandım diyelim. 10 bin, 25'ten 10 bini çıkardım mı ben yine kârdayım. Ne kadar? 15 bin TL kârda olmuş oluyorsunuz. Evet. Bir tane daha yapalım. Bu sefer pardon. Şunu silelim. Şöyle. Şöyle baktığımızda yani bu piyasa burada zaten çıkış trendinde. Yani piyasa burada buralarda bu piyasa satılmaz. Yani bu neymiş? Tüpraş. Buralarda satılmaz. Peki burası ne oluyor? Burası da ya dağıtım aşaması. Yani mal burada bu kadar çıktıktan sonra mal burada dağıtılıyor millete. Yani sana, bana, ona, buna birileri dağıtıyor.
Veya mal buradan devam edecek çıkmaya veya mal buradan artık düşüş trendine girecek. Biz de buna bakıyoruz. Buradan artık düşüyor. Neden? Çünkü şöyle bakarsak tepe, dip, tepe, dip, tepe, dip iniyor. Biz ne kollayacağız burada? Sadece ve sadece yapmamamız gereken şey bu piyasada alım yapmak. Bu piyasada alım yapamayacağız. Çünkü hiçbir tepe bir öncekinin üstüne çıkamıyor. Dipler hep bir öncekinin daha altında. Bakıyoruz. Evet, burada ufak ufak bakalım yanaşabilir miyiz bu piyasaya? Tepe, dip, tepe, dip, tepe. Evet, burada sanki dönecek gibi. Gene dönmüyor. Zaten işleme girsem şuralarda işleme girsek şuralarda bir yerde girmemiz lazım. Eğer ki bu bunu kırarsa döndüğünde bu direnç bize destek olacak ki ona göre işleme gireceğiz. Yani zaten piyasa burada bizi işleme gene sokmuyor. Bekliyoruz. Çünkü biz fiyat hareketine göre işlem yapıyoruz artık. Hiçbir indikatör vesaire kullanmadan. Yani fiyat yukarı çıkıyorsa alıyoruz, aşağı iniyorsa satıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Evet, tekrar bakıyoruz. Burada tepe, dip. Görüyorsunuz en son dip bir öncekinin daha altında. Devam ediyoruz satmaya. Yalnız burada işlem değişebilir. Dip, tepe, dip bir öncekinin üstünde. Yani diyoruz ki eğer ki bu bunu kırarsa ben buralardan işleme girebilirim buna. Yani kırıp dönerse girebilirim. Kırıp dönmeyebilir. Dönmediği zaman katiyen ve katiyen işleme girmiyoruz. Fiyatı kovalamayacağız yukarılardan. Tekrar bakıyoruz. Dönmedi. Gene kırdı, aşağı iniyor. Sorun yok. Zaten işleme girmemiştik burada. Devam ediyoruz. Hala düşüş trendinde. Yani ben bu piyasaya gene yaklaşmıyorum. Devam ediyoruz. Gösteriyorum tekrar. Tepe. Dip gene altında. Tepe. Bakıyoruz piyasaya. Evet, burada zaten piyasa şunları silelim tekrar. Piyasa buradaki tepesinden sonra şuradaki tepesinden sonra dip yapıyor. Tepe yapıyor. Dip yapıyor ve tepe yapıyor. Yani bizim en son tepemizi kırıp geçiyor. Yani eğer ki bu piyasa buradan aşağı dönerse ben buralarda bir yerde işleme girmek zorundayım. Almak zorundayım çıkışa doğru. Çünkü fiyatlar çıkacak gibi duruyor. Yani yazı tura atmam lazım artık burada. Çünkü olasılıkları kendi tarafıma çevirmeye çalışıyorum. Döndüğünde burada işleme girip bu piyasayı işte yakalamış olduk. Yine burada işte siz yine yani %1, 2 sermayenizden 3, 4, 5 ne kadar risk alacağınıza bağlı. Çünkü herkesin risk iştahı farklıdır. Yani ben belki küçük alıyorumdur. Sen belki çok fazla alıyorsundur. Yani çünkü şöyle bir şey var. Üstünüze ne kadar risk alırsanız sonucu da o şekilde katlanacaksınız. Örneğin diyelim ki büyük risk alıyorsunuz. Büyük paralar kazanabilirsiniz. Ancak büyük risk alıyorsanız büyük paralar da kaybedebilirsiniz. Yani bu risk farklı bir konu. Bunu da değineceğim. Yani burada diyelim ki 1 liraya girdiysek işte şu bölgeye işte 2, 2, 2,5, 3. Siz çok kazanan bir tradersanız yani iyi işlemler yapıyorsanız 1'e 2'ye oynayabilir ama kötü işlemler yapıyorsanız işte diyelim ki yani girdiğiniz işlemlerin %50-50'sini kazanamıyorsanız veya işte %40'a 60 yani 60 kaybedip 40 kazanıyorsanız 1'e 3, 1'e 3,5 da oynayabilirsiniz burada olduğu gibi. Mesela 1, yani burası herhalde 5'e 6'ya kadar çıkıyordur. Fiyata göre işlem yapacaksak hiçbir şey kullanmadan bu işlemler gerçekten çok karlı bir işlemler. Ayrıca bunu da söyleyeyim çünkü ben bu şekilde işleme giriyorum. Birçok kişi yani birçok tanıdığım profesyonel alım satım yapan kişiler de bu şekilde işleme giriyor. Yani eğer ki fiyat yükseliş trendindeyse yani tepeler bir öncekinin üstünde gerçekleşiyorsa veya dipler de bir öncekinin üstünde gerçekleşiyorsa hemen görebilirsiniz zaten. Eğer ki bir grafiği açtıktan sonra mutlaka o grafikte alım yapmamız lazım. Eğer ki dağıtım aşamasına geldiyse zaten yataya bağlamıştır piyasa. Orada ne alım yapılır ne satım yapılır veya işte destek dirence göre alım satım yapan bir tradersanız oralarda işte desteğe gelince al, işte dirence gelince sat mantığı yapabilirsiniz. Daha sonra düşüş trendinde mutlaka katiyen alım yapmayacağız. İndiği zaman aşağı eğer ki birikim aşaması görüyorsak, seziyorsak o piyasaya yaklaşacağız yavaş yavaş. Yani artık bu kağıt olur vesaire olur, hisse senedi olur. Yaklaşacağız. Eğer ki bu bir önceki tepenin üstüne çıkıp da yükseliş trendi başlarsa bu piyasada alım yapacağız. Videomu beğenip kanalıma üye olursanız daha birçok mükemmel videolar paylaşacağım. Kaçırmazsınız.
Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Olasılıklar hep sizin yanınızda olsun. Şans hep sizin yüzünüze gülsün diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay.